Herkese merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nihal Özsoy. Bugün sizlerle bu sevimli, üstten çekmeli kaktüs anahtarlığımızdan yapacağız. Videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kullandığım malzemeler, ben ip olarak Peria Baby Soft'u kullandım. İnce kalınlıkta bir pamuklu iplik tercih ettim. 8 milim kilitli göz, 2 milim yün tığı ve anahtarlık aparatımızın top kısmını doldurmak için boncuk silikon elyaf ve bir adet anahtarlık aparatı kullandım. Şimdi kaktüs anahtarlığımızın ana gövdesini yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. İpimizi tutuyoruz, kıvırıyoruz. Çapraz bir görüntü elde ettik. Halkamızın içerisinden tığımızı geçirip ipimize dolayıp çıkartıyoruz. Daha sonra tekrardan ipimizi dolayıp çıkartıyoruz. Ve böylelikle sihirli halkamızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi içerisine 6 adet sık iğne yapalım. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Halkamızı çok sıkmayalım. Çünkü daha sonra anahtarlık aparatımızı içerisinden geçireceğiz. Şimdi ikinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşıyoruz. Üçüncü sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşıyoruz. Şimdi bir sık iğnemizi ördük. Yanındaki ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz ve böylelikle arttırma işlemini de yapmış oluyoruz. Şimdi dördüncü sıramızda 2 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşıyoruz. 5. sıramızda 3 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşıyoruz. 6. sıramızda 4 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 36 sık iğneye ulaşıyoruz. 7. sıramızda 5 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşıyoruz. Şimdi arttırmalarımızı yapalım. Daha sonra birlikte örmeye devam edelim. 8. ve 16. sıralar dahil olmak üzere 9 sıra boyunca 42 sık iğne örüyoruz. 17. sırada 11 sık iğne örüyoruz. Bir azaltma işlemi yapıyoruz. Azaltmamızı da 2 ilmeğin ön loblarından alarak birlikte örüyoruz. Daha sonra 16 sık iğne örüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. Daha sonra 11 sık iğne örüyoruz. Sıra sonunda 40 sık iğneye düşürüyoruz. 18. sırada 40 sık iğne örüyoruz. 19. sırada 11 sık iğne örüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. 15 sık iğne örüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. 10 sık iğne örüyoruz. Sıra sonunda 38 ilmeğe düşürüyoruz. 20. sırada 38 sık iğne örüyoruz. 20. sıramızın sonunda son ilmeğimizi yaparken renk değişikliği yapacağız. Tığımızın üzerinde 2 ilmeğimiz varken kahverengi ipimizi alıp arasından geçiriyoruz. Ve böylelikle renk değişikliği yapıyoruz. Şimdi 21. ve 24. sıralar dahil olmak üzere 4 sıra 38 sık iğne örüyoruz. Gözlerimizi yerleştirelim. Yan taraflarda azaltma yaptığımız kısımları bu şekilde kıvırıyoruz ve tam ortalıyoruz. Daha sonra yeşil ipimizin olduğu sıradan itibaren yukarı doğru sayıyoruz ve 5. 6. sıralar arasına 6 ilmek boşlukla kilitli gözlerimizi takıyoruz. Ve daha sonra arkalarını mühürlemeyi unutmuyoruz. 25. sıramızda ilmeklerin arka lobundan alarak 38 sık iğne örüyoruz. 26. ve 28. sıralar dahil olmak üzere 3 sıra boyunca 38 sık iğne örüyoruz. Şimdi ilmek kaydırma işlemi yapıp ipimizi kesiyoruz. Ve böylelikle kaktüsümüzün ana gövdesini tamamlamış olduk. Şimdi fırfırımızı yapacağız. Kahverengi kısım üst tarafta kalacak. Daha sonra ilmeklerin arka lobundan ördüğümüz sıranın ön lobundan
ipimizi geçiriyoruz. Ve daha sonra 2 adet zincir çekiyoruz. Daha sonra aynı deliğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Tığımızın üzerine ipimizi aldık ve daha sonra ipimizi çıkarttık. 3 tane ilmeğimiz varken bir ikisinden, daha sonra diğer ikisinden çıkartıp ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar her ilmeğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ilmek kaydırma işlemi yapıp ipimizi kesiyoruz. Ve böylelikle pırpırımızı da tamamlamış olduk. Şimdi anahtarlık aparatını yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşıyoruz. Dördüncü ve altıncı sıralar dahil olmak üzere 3 sıra boyunca 18 sık iğne örüyoruz. 7. sırada bir sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda 12 sık iğneye düşürüyoruz. 8. sırada 6 azaltma yapıyoruz. Bu sıranın sonunda artık içerisini boncuk silikon elyafla doldurabiliriz. Şimdi ilmek kaydırma yapıp 70 tane zincir çekiyoruz. Yanındaki ilmeği ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Ve daha sonra biraz uzun ip bırakıp kesiyoruz. Daha sonra kalan ipimizi iğneye geçirip kalan ilmeklerimizi kapatıyoruz. Ve böylelikle anahtarlık aparatını da tamamlamış olduk. Şimdi anahtarlığımızın yan dalını yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Şimdi 3. ve 4. sıralar 2 sıra boyunca 12 sık iğne örüyoruz. 5. sırada 6 azaltma yapıyoruz. İlmek kaydırma işlemi yapıp dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Ve böylelikle dalımızı da tamamlamış olduk. Aynı dalımızdan bir tane daha yapalım. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Sihirli halkamızı oluşturup 2 tane zincir çekiyoruz. Ve daha sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 adet zincir çekip sihirli halkamıza ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve böylelikle bir tane yaprak oluşturduk. Aynı yaprağımızdan 3 tane daha yapalım ve toplamda 4 tane yaprağımız olacak. 4 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Ve daha sonra sihirli halkamızı iyice kapatıyoruz. Ve bu şekilde çiçeğimiz de tamamlanmış oldu. Şimdi yanağımızı yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Böylelikle yanağımız da tamamlanmış oldu. Aynı yanağımızdan bir tane daha örelim. Şimdi kaktüs anahtarlığımızın parçalarının dikişini nasıl yapacağız onu anlatacağım. Yanaklarımızı gözlerimizin bir sıra altına tam yanda olacak şekilde yerleştirip dikiyoruz. Ağzımıza ise siyah ipimizi katlarına ayırıp 2 katını kullanarak tam ortaya gelecek şekilde ağzımızı yapıyoruz. Daha sonra 2 tane dalımızı yan yana dikip çiçeğimizi de tam ortasına dikerek bu şekilde dikişimizi tamamlıyoruz. Anahtarlık aparatını ise tığımızı alıyoruz ve tam sihirli halkamızın ortasından çıkartıyoruz. Daha sonra anahtarlık aparatımızın ucunu alıp halkanın içerisinden geçiriyoruz.
Ve böylelikle aparatımızı da takmış oluyoruz. Eğer anahtarlık uç aparatını takmak isterseniz de bu şekilde içinden ipimizi geçiriyoruz. Ve anahtarlık aparatının içinden tekrar geçirerek bu şekilde takmış oluyoruz. Ve böylelikle kaktüs anahtarlığımızı da tamamlamış oluyoruz. Benimle birlikte buraya kadar severek gördüyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olursa yorumlar kısmına da yazarsanız size geri dönüş sağlayacağız. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.